Drone Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Mavic 3 Classic'in ilk uçuşunu yapıp inceleyeceğiz. Dün akşam kutu açılışını birlikte yaptık. Bugün de ilk uçuşunu birlikte sizle ilk defa yapacağım. Evet, heyecanlıyım. Daha önce birçok Mavic 3 uçurdum ama bu benim olduğu için bunun heyecanı farklı oluyor tabii. Şansımıza hava da bugün kapalı. Aslında kamera performansını bu havalarda çok net alamayız. Ama yine de bir fikir olur diye düşünüyorum. Zaten ileride bol bol uçacağız. Görüntülerimi göreceksiniz. Evet, ilk olarak kumandamızı açtık. Drone'umuzu da açıyoruz. Bir kısa bir uzun basarak. Meşhur kamera hareketini yaptı. Sesini çıkardı. Seste bir farklılık var. Ve şu anda uçuşa hazır hale geldi. DJI Fly App kullanıyoruz. Bu drone'u uçururken ben yıllarca Mavic 1'de de Mavic 2'de de DJI Go 4 kullandım. O yüzden bu Fly ilk başta bana biraz garip gelecektir. Dün akşam ben bunların yazılım güncellemelerini de yaptım. Yazılım güncellemesiyle cruise control, gece modu gibi güzel modlar da eklendi. İleride bunları da inceleriz. Evet, şu anda GPS'i almaya başladı. İlk 7 GPS ile başladı. 9 oldu. Pervanelerini tam açalım. Bunu her zaman öneriyorum. Yoksa motorlarda, kanatlarda bir stres yaratıyor ve bunu devamlı yaparsak da çatlamalara neden olabilir. Evet, duyduğunuz sesi, ev konumu kaydedildi diyor. 11 GPS'i buldu. Her uçuşta olduğu gibi bu sesi duymadan kalkış yapmıyoruz. Normal modda GPS'imiz tamam. Yasaklı bölgede değiliz. Haritada bakıyoruz. Hatta ekran kaydını da açayım unutmadan. Ekran kaydını da açtım. Yerde çimler var. Olmadı otomatik kalkış yapayım. Ekranın sol kenarında bulunan otomatik kalkış butonuna basıyorum. Ve buradaki butona uzun bir şekilde basarsam pervaneler start alıp otomatik kalkış yapacak. Evet, gördüğünüz gibi sesi çok az. Yanına da yazmışlar zaten 83 desibel diye. Bu köşesinde yazıyor. En yüksekte çekim yapalım. 5K 50 FPS'i aldım. İlk ne tarafa gönderelim? İlk bu tarafa gönderelim. Evet, ekranda gördüğünüz gibi her yerde engel sensörü görüyor. Mesela sağa doğru çekmeme rağmen sağa doğru gitmiyor. Engelden kaçmaya çalışıyor. Ama Mavic 3'ün böyle çok ani hareketleri var. Mavic 2'den sonra buna alışmak biraz zor olacak. Birçok Mavic 3 kullanıcısı gördüğünüz gibi çok ani hareketler yapıyor böyle. Ama bunları yazılım güncellemesiyle her City'yi ayrı ayrı hassasiyetin ayarlama modu da gelmiş. Normal modda, Cine modda. Bunları da zamanla artık alışacağım. Evet, kaydı başlatıyorum ve çekime başlıyorum. Mavic 3 Classic 3 tane paketle satışa sunuldu. Sadece kumandasız bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Veya bu elimde gördüğünüz klasik ekransız kumandayla satın alabiliyorsunuz. Veya ekranlı kumanda olan DJI RC ile de satın alabiliyorsunuz. Mavic 2'de olduğu için combo paketlerini ayrı yaptılar. Flymore Combo Set diyorlar ya da kit diyorlar. Bunu alarak da diğer 2 bataryayı, aksesuarları ve çantasına da sahip olabilirsiniz. Ben bir batarya ek aldım. Normal düz tek bataryalı bir paket aldım. Evet, buradayken hatta zoom'unu da deneyebiliriz. Ekrandan bir kere bastığımızda 2x zoom, bir daha bastığımızda 3x zoom yapıyor.
Bunda 7x yok. 3x'e kadar zoom yapıyor ve video performansı da bu şekilde. Hatta buradayken fotoğrafı alıp bir de fotoğraf performansına bakabiliriz zoom'da. Önce en geniş açıda çektik. Fotoğrafta zoom yapmıyor. Çok garip. Evet, fotoğrafta zoom yapmıyor. Bunu araştıracağım. Ya buna koymadılar ya da bir ayarı kapalı. Neyse, devam edelim biz uçuşumuza. Gördüğünüz gibi hava şu anda çok patlak olmasına rağmen yine biz bulutları çok güzel bir şekilde görebiliyoruz. Mavic 1'de, Mavic 2'de bu görüntüler pek mümkün değil. Neden? Çünkü 4/3'lik bir sensöre sahip. Bu da dinamik aralığı bize çok arttırıyor. Evet, şu an tam üstümden geçmiş oluyor. Arkama yine martıları taktım, ilerliyorum. Şu an tam 23 uydu var. Mavic 2'ye göre çok fazla uydu sayısı. Neden? Çünkü artık uydu bulma olayı da geliştirildi. ...5.1K 50 FPS ile çekimlerimizi yapıyoruz. Hafıza kartım yetti büyük ihtimal. V30 Kingston hafıza kartı kullanıyorum. Herhangi bir hız uyarısı alarmı almadım. Şu an kaydediyor, gözüküyor. İnşallah çıkan görüntülerde de bir sorun olmaz. Çünkü ilk uçuş olduğu için şu an deneme yanılmayla artık bunu çözüyorum. Keşke bulutlarımız şöyle tane tane olsaydı, gökyüzümüz masmavi olsaydı. Şu an 600 metre ilerlememe rağmen herhangi bir çubuk bile sinyalimden düşmedi. Ve drone'a doğru da tutmuyorum aslında şu anda kumandayı. Evet, böyle kıyı şeridi boyunca ilerliyorum. Mavic 3 serisi 46 dakika uçuş süresi veriyor. Daha önce ben bunun testlerini de yapmıştım. Havada kalma, askıda kalma süresi testlerini de yapmıştım. Ona da ilgili videolardan gidebilirsiniz. Mavic 3 Classic'te aynı. Normal Mavic 3'lerde olduğu gibi her özelliği aynı. Sadece tek kamerası var. Zoom kamerası yok. Dolayısıyla da fiyatı çok daha ucuz. Benim tercih sebeplerimden biri de aslında bu oldu. Yani Mavic 2 kullananlar için şu anda ideal bir geçiş sebebi olarak görüyorum. Şu anda mesela 2 çubuk düştü ama kendimi drone'a doğru yönlendirdiğimde fullendi. Ve 1 kilometreyi de gördük. Çok alçak uçmama rağmen, 24 metre uçmama rağmen şu anda çok güzel bir şekilde görüntüler alabiliyorum. Martılar bana sorti yapıyor burada. Şu adanın arkasına geçtiğimde büyük ihtimal sinyal kesilecektir. O yüzden biraz daha yükseleyim. Yüksekliğimi arttırayım. Evet, suyun üzerindeki yansımaları da bakalım nasıl gözüküyor. Evet, şu anda 1 kilometre gittim ve sadece bir çubuk azaldı sinyalimden. Gayet güzel. Hatta Mavic 2'den bile güzel diyebilirim. Şöyle dönüş yapabilirim hatta. Şu anda %83 şarjım var. Ve hala 39 dakikalık uçuş süresi veriyor bana. Gerçekten inanılmaz.
Yani birazdan üşüyüp veya uçmaktan sıkılıp indirebilirim. Yani bunda tek batarya alsanız bile gerçekten işinizi görür. Evet, martıların uçuşlarını görüyorsunuz. 50 FPS çektiğim için çok daha güzel çıkıyordur. ...26 uyduyla devam ediyorum. Ya şurada şansımıza bir tekne çıktı. Şu tekneyi takip edebiliriz. Hatta şu tekneye bir zoomlayalım bakalım nasıl çıkacak. 3x zoom'da. Şu an ekranda ben görüntü kalitesinin düştüğünü seziyorum. Ama 5K çektiğim için asıl görüntüde nasıl olur bilmiyorum. Sizler şu anda görüyorsunuz tabii ki de. Görüntüden çıkıyorum. Aslında bu kadar uzaktayım. Evet, ilk defa kullanmama rağmen hassasiyetim fena değil gibi. Tabii bunları aktif track'le, yani takip moduyla yaparsanız çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Şöyle hatta teknedekiler de bizi görmüş oldu. Evet, kıyıya yanaşıp şu bayrak çekimi yapayım biraz. Evet, kameramın şarjı bitti. Bataryayı değiştirdim ama drone'u hiç indirmedim. Bir nevi uçuş süresini de görebilmek için. Şu an hala 26 dakikalık bir uçuş süresi veriyor bana. Evet, biraz yükselelim. Daha yüksekten daha güzel görüntüler alabiliriz. Özellikle bizim şu yarım adamız çok güzel gözüküyor. Etraf çok sessiz olduğu için herhalde hala da sesi duyabiliyorum. Ama böyle bir daha tiz bir ses veriyor sanki. Belki 2'ye göre. Evet, yarım adamız ortaya çıkmış oldu. Bir de şuradan fotoğraf alalım. Bir de panoramik fotoğraf alalım. Şöyle dikey, hikayelik bir fotoğraf alalım buradan. Şu anda 3 fotoğraf çekti ve bunu birleştiriyor ve bize dikey bir fotoğraf verecek. Burada JPEG, RAW çekebiliyoruz. Ama JPEG artı RAW koymamışlar. Neden acaba? Çektiğimiz fotoğrafa da buradan bakabiliyoruz. Evet, böyle dikey bir fotoğrafımız oldu. Bir önceki çektiğimiz fotoğraf da bu. Şu an hava çok kötü olduğu için maalesef renkler böyle çıkıyor ama tabii ki de ufak Lightroom, Photoshop
dokunuşlarıyla o fotoğraflar çok güzel hale gelecektir. Bir tane de sphere denilen dünya şeklinde yuvarlak 361 fotoğraf çeksin ve bunu birleştirince böyle dünya gibi 361 fotoğrafımız oluyor. Çok hızlı çekiyor. Evet, gerçekten 360 fotoğraf hızını bayağı hızlandırmışlar. Gördüğünüz gibi tam üstümüzde de kara bulutlar var. İnşallah yağmur bırakmaz. Evet, bitirdi bile. Şu anda da birleştirme aşamasını yapıyor. Ve daha sonra bize birleştirilmiş halini verecek. Bu esnada hiçbir şekilde fotoğraf çekemiyoruz veya albüme ulaşamıyoruz. Ama tabii ki de drone'u hareket ettirebiliyoruz. İleri veya geri. Her yöne hareket ettirebiliyoruz. Sanki böyle bir geniş açı da var. Aşağı yukarı hareket ettirirken bir geniş açılık sezdim kamerada. Bu master shot'lara, quick shot'lara daha sonra zaten bakacağız. Hızlı çekim için, hyperlapse için bunlara daha sonra videolarda ayrıntılı olarak yer vereceğim zaten. Ve gece çekimi, onu da çok merak ediyorum açıkçası. Gece çekimine. Burada mesela shutter ayarlamak için burada bir tekerleğimiz yok maalesef. Mavic 2'nin kumandasının eksiğinden olarak. Ekrana dokunup bu şekilde shutter ayarlamamız gerekiyor. Arttırmak istiyorsak bu şekilde, azaltmak istiyorsak da bu şekilde ekrandan yapabiliyoruz. Biz yine kaydımıza geçelim. %52 bataryamız var ve hala 18 dakika, 19 dakika uçuş süresi veriyor bize. Hız bildirimlerini ne kadar? Metre bölü saniye ile veriyor. Ben aslında genelde kilometre bölü saate alışım. Onu buralardan değiştirebiliyor muyuz bakalım. Evet. Metreyi alırsak kilometre bölü saat olarak yapabiliyoruz. Evet, normal modda full stick ileri basıyorum. Ve kaça çıkıyor şu anda görüyorum. 45 kilometreye kadar çıkıyor. Ama burada bir ayar daha görmüştüm. Kontrolde miydi? Evet, burada. Normal modda, sine modda veya spor modda maksimum yapabileceğiniz hızları görebiliyorsunuz. Normal modda mesela ben 25 ile gitsin dersem full stick'i ileri bastığımızda sadece 25 gidiyor. Spor modda 75.6 kilometreye ayarlı. Mesela ben normal modda normalde kaç gidiyor? 54 mi gidiyor? Ben normal modda full bassam bile 23 ile gitsin diye ayarladım. Full basıyorum. Gördüğünüz gibi evet 22.4, 23'ü geçmiyor. Aslında bu stick ayarlarını yapmak için çok çok güzel bir özellik olmuş. Hatta bu olay Mavic 2'de DJI Go 4'te bile yoktu. Bu bir iyileştirme olmuş diyebiliriz. Bunu 50'ye alabiliriz. Spor modda veya Cine mod. En önemli şey aslında Cine mod. Cine mod bunda çok daha hızlı geliyordu insanlara. Ama bu ayar sayesinde çok daha hassas çekimler yapabiliriz. Şu an spor moda aldım. Bakalım kaça kadar görebileceğim. 48 kilometreyi gördüm. Şu anda da yağmur başladı. Pardon, Cine moda şimdi, spor moda şimdi geçtim. Yağmur başladığı için indireceğim mecbur. Spor modda şu an 50 kilometreyi gördüm. Demek ki yukarıda da bir 20 kilometrelik de rüzgar var. Rüzgara karşı uçtuğum için de 70'leri göremedim. Demektir bu. Bu yöne doğru deneyelim bakalım spor modda. Gördüğünüz gibi drone'un yönünü değiştirdiğimde 67'yi gördüm. 68'i gördüm. 70'leri gördüm, şu anda gidebiliyorum. Rüzgarı arkama alsam aslında fabrika verilerini görmüş olacağım demektir. Rüzgarı arkama alıyorum şu anda.
Evet, 72, 73, 74 kilometre bölü saatleri görmüş oldum. Dolayısıyla da spor modu da bu şekilde test etmiş olduk. Evet, spor moda yüklendiğim için ne oldu? Bataryamız bir anda 30'lara 36'ya düştü. Ve 13 dakikalık uçuş süresi veriyor bize. Dolayısıyla siz 46 dakikayı görüyorsunuz ama bu drone'u aldığınızda tabii ki de tam 46 dakikaları görmeyeceksiniz. Havadaki rüzgara bağlı, sizin kullanma biçiminize bağlı, agresif mi kullanıyorsunuz, soğuk mu kullanıyorsunuz, birçok parametreye bağlı. Mesela spor moda alınca bir anda yüzde düşmeye başladı. %33 bataryam var. Hala daha 15 dakikalık uçuş süresi veriyor. Evet, %27'leri gördü. Sağlıklı bir batarya için %25'te indirmenizi ben tavsiye ederim. Sonuna kadar kullanırsanız bataryanızın ömründen yemiş olursunuz. Mesela özellikle inişlerde bu Mavic 2'nin sert müdahalelerinden dolayı Cine modda indirmenizi de aslında tavsiye ederim. Biraz daha yumuşuyor hareketleri dolayısıyla. Evet, şu anda engel algılama ve kaçınmayı da aslında test edebiliriz. Tam karşımızda ne var? Bir ağaç var. Mesela ağaca karşı dümdüz sürdüğümde gitmiyor. Gördüğünüz gibi yan yan ondan kaçmaya başlıyor. Aslında ben dümdüz siteye basıyorum. Mesela bir ağaç daha gördü. Dümdüz basmama rağmen bu sefer sağından geçip üstünden geçiyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde de APAS 5.0 dediğimiz sistemi test etmiş olduk aslında. Kendime doğru süreyim bakayım ne yapacak kendime doğru sürünce. Aslında bu APAS 5.0 nedeniyle bu ani hareketleri yapıyor. O sistemi çalıştırıp engellerden kaçmaya çalışıyor. Onu Cine modda çok daha hafif yapıyor. Mesela tam şu an karşımda kendime doğru aldım. İleri doğru bastığımda gördüğünüz gibi üzerimden yükselip bir geçiş yaptı. Evet, %20 şarjı da gördük. İndirelim artık. Evet, her yerde engel olduğu için altına elimi tutuyorum. Zemin olarak görüyor ve full stick bastığımda da ele indirmiş oluyorum drone'u. Bu şekilde daha sağlıklı bir iniş yapıyoruz ama tabii tecrübesiz olanlar için bu biraz tehlikeli bir hareket. Elimi kaptırmışlığım da var. Şimdi şu ekran kaydını da bir durdurayım. Kaydı da durdurayım. Evet, şu anda tam 30 dakikalık aslında bir uçuş yapmışım. Ve daha %20'de bir bataryam var. Tabii spor modda kullandım. Biraz da zorladık. Hız testi de yapmış olduk. Dolayısıyla fabrika verilerini karşılıyor. Zaten daha önce hover testi de yapmıştım. Bu süre Mavic 2'den geçen birisi için, Air 2S'ten geçen birisi için çok çok iyi süreler aslında. O yüzden geçmeye değer olarak görüyorum. Özellikle bunun fiyatı eğer yurt dışından alırsanız neredeyse Air 2S'ten daha ucuza geliyor. O yüzden Mavic 3 klasiği düşünmenizi tavsiye ederim. Videoların devamı gelecek inşallah. Gelmesini istiyorsanız da bana destek vermeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.